The Northman, İskandinav efsanelerinde geçen, babasının intikamını almaya kararlı Viking prensi Hamlet'in hikayesini anlatıyor. Ayrıca yan bilgi olsun, bu efsanevi Hamlet figürü William Shakespeare'in Hamlet'ine de ilham olmuştur. Hamlet ise 1994 yapımı Aslan Kral'ın hikayesini etkileyen önemli bir eserdir. Anlayacağınız İskandinav efsanelerindeki Hamlet birçok eserin ilham kaynağı olmuş. Yalnız The Northman filminin Hamlet'in hikayesinden direkt bir uyarlama olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu film efsanedeki anne, baba, amca ve intikam gibi temel elementleri kullanarak farklı bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. The Lighthouse ve The Witch filmleriyle tanınan yönetmen Robert Eggers'ın diğer filmlerinde olduğu gibi The Northman filminin de karanlık bir havası var ki ben bu kasvetli anlatımı bir Viking filmine çok yakıştırdım. Haliyle yönetmenin 3. filmi olan The Northman, Robert Eggers'ın en sevdiğim filmi haline geldi. Filmdeki sinematografi ise epik bir anlatımı daha da pekiştirmiş. Zaman zaman yine çok iyi bir intikam filmi olan The Revenant hissi aldım. The Witch ve The Lighthouse filmlerinde görüntü yönetmenliğini üstlenen Jaron Blaschke, The Northman filminde de yine harikulade bir iş çıkarmış. Oyuncu kadrosu gerçekten çok iyi. Hamlet'i Alexander Skarsgård oynuyor ve filmdeki o cüssesinden tutun vahşi bir Viking savaşçısı olan Berserker'a dönüşü gerçekten etkileyici. Hamlet'in annesi Gudrun'u Nicole Kidman canlandırıyor ve gerçekten rolünün hakkını vermiş. Hamlet'in babası Kral Arvandil, Ethan Hawke, amcası Fjölnir ise Claes Bang tarafından oynanıyor. Anya Taylor-Joy Slav Olga karakterini canlandırırken benim çok sevdiğim oyunculardan biri olan Willem Dafoe ise soytarı Heimir karakterini canlandırmakta. Filmin en sevdiğim kısmı görsellik ve müzikler oldu. Bir Viking filmi bence en iyi bu şekilde tasvir edilebilirdi. Müzikler ise zaten bana kalırsa bir başyapıt. Araştırdığım kadarıyla kendileri pek tanınmıyor ama müziklerin bestecileri Robin Carroll'ın ve Sebastian Gainsborough müziklerle gerçekten takdir edilesi bir iş çıkarmış. 60-70 milyonluk bir bütçeye göre çok başarılı bir film olmuş. Benim gibi ortaçağ tarzı filmleri sevenlerin, özellikle Viking mitolojisine düşkünlerin kesinlikle bu filme bayılacağından eminim. Şu konuyu da bir açıklığa kavuşturalım. Filmden düz aksiyon ve bolca Viking savaşı bekleyenler bu filmi es geçsin. Çünkü evet, filmde çok iyi aksiyon sahneleri var ama kesinlikle sadece bir aksiyon filmi değil. Bir dram filmi, daha çok ise kendisi yönetmen Robert Eggers ve İzlandalı yazar Sjöon tarafından yazılmış Hamlet'in hayatı ve onun intikam hikayesi. Bunun farkında olarak izleyin derim. Sanatsal bir Viking filmi olmuş ve benim bu filme puanım 8,5, yani neredeyse bir başyapıt. Puan verdiğim noktaları açıklama kısmına yazarım. Video buradan itibaren filmi izleyenlere hitap ediyor. O yüzden önce filmi izlemenizi, daha sonra videonun bu kısmından devam etmenizi tavsiye ederim. Evet, birazcık da filmin hikayesinden ve bazı mitolojik detaylarından konuşalım. Film İzlanda'nın en aktif yanardağlarından biri olan Hekla ile açılıyor. 874'ten beri 20'den fazla patlama gerçekleştiren bu volkan Avrupalılar tarafından cehennem geçidi olarak da biliniyor ki filmin sonunda da adını haksız çıkarmıyor. 895 yılında Kral Arvandil savaş kuzgunu yapmış olduğu fetihlerden sonra krallığına, yani Hafnsey adasına geri döner. Kraliçesi Gudrun ve oğlu Prens Hamlet ile bir araya geldikten sonra soytarı Heimir kralın karısı Gudrun için bir şaka yapar. Kral bunu bir şaka olarak görüp önemsemezken kralın kardeşi Fjölnir bu konuda bayağı bir gücenir. Aslında filmin sonlarında da Gudrun hakkındaki gerçekleri öğrenirken bu şakanın saçma olmadığını ve Fjölnir'in tepkisinin nedenini öğreniyoruz. Bundan sonra Kral Arvandil ve Hamlet Heimir'in yürüttüğü bir ayine katılır. Burada Yggdrasil adlı ağacı görmekteyiz. Bu ağaç İskandinav mitolojisinde 9 diyarı birbirine bağlayan kutsal bir ağaç. Filmde ise Robert Eggers bu ağacı daha çok Hamlet'in soy ağacı olarak göstermek istemiş. Bir sonraki gün kralın kardeşi Fjölnir ve onun adamları kralı pusuya düşürür ve kralı öldürür. Annesinin çığlıklarını duyan Hamlet ise krallığı katledilirken büyük bir intikam hissiyle bir tekneyle kaçmayı başarır. I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, Fjölnir. Hamlet bir grup Viking tarafından Berserker olarak yetiştirilir. Berserker eski İskandinav külliyatında yazılı, öfke içinde savaşan ve genelde ayı postu giyen vahşiler olarak anlatılmakta. Daha sonra Hamlet'in de dahil olduğu bir takım Berserker bir Slav köyüne saldırıyor. Benim için filmin en etkileyici sahnelerinden biri ise bu Slav köyüne olan saldırı sahnesiydi. Bu sahne birkaç uzun çekimle halledilmiş. Böylece sahnede fazla bir kesilme olmadığından bu durum dövüş
sahnelerini daha rahat takip etmemize olanak sağlamış. Alexander Skarsgård'ın vermiş olduğu bir röportajda dediğine göre çekimler uzun süreli olduğundan ve aynı çekim bir daha çekilmediğinden dolayı fiziksel ve zihinsel açıdan bayağı bir yorulmuş. Saldırıdan sonra Amlet, Svetovid tapınağında bir kahin ile karşılaşır. Ve bu sırada kahin, Amlet'in yakında Fjölnir'den intikam alacağını ve Amlet'in gelecekteki kızını kraliçe olarak öngörüyor. Fjölnir'in Norveç kralı Harald tarafından devrildiğini ve İzlanda'da sürgün içinde yaşadığını öğrenir. Bunu öğrenen Amlet, İzlanda'ya giden bir köle gemisine gizlice giriyor ve büyücü olduğunu iddia eden Olga adında bir Slav köle ile karşılaşıyor. İzlanda'ya vardıklarında Amlet ve Olga Fjölnir'in çiftliğinde köle olarak çalışmaya başlıyor. Bu sırada Amlet annesinin Fjölnir'in karısı olduğunu ve Gunnar adında bir de oğulları olduğunu öğreniyor. Bir gece bir büyücüyle karşılaşıyor ve ondan soytarı Heimir'in de Fjölnir tarafından öldürüldüğünü öğreniyor. Daha sonra büyücü ona gece kılıcının yerini söylüyor. Amlet önce bir hayalet ile savaştıktan sonra kılıcı alıyor. Bu hayalet İskandinav destanlarında Draugr denen, kendisiyle birlikte gömülü hazineyi koruyan ölümsüz bir yaratık olarak geçmekte. Tabi daha sonra bu Draugr ile savaş sahnesinin bir hayal veya bir aldatmaca olduğunu görüyoruz. Bir sonraki gün İzlandalı Vikingler tarafından bir top oyunu olarak oynanan Knut Lekir oyununda Amlet, Fjölnir'in ve Gudrun'un oğlu Gunnar'ı kurtarır. Ve böylece ödül olarak Amlet kölelerin üstü olarak terfi edilir. Birbirlerine iyice yaklaşan Olga ve Amlet birlikte çalışmaya başlar. Olga sayesinde Fjölnir'in evine giren Amlet, annesi Gudrun hakkındaki gerçekleri öğrenir. Babası tarafından annesinin köle olarak alındığını ve kendisine istemeden hamile kaldığını öğrenir. Ve ayrıca babasının ve Amlet'in öldürülme emrini annesi vermiştir. Amlet öfke içinde ayrılırken Fjölnir'in ilk oğlu olan Thorir'i uykusunda öldürür. Fjölnir oğlunun katilini bulmak için Olga'yı öldürmekle tehdit ederken Amlet kendisini gösterir ve Fjölnir'in adamları tarafından yakalanıp bağlanır. Amlet bağlandığı yerden Viking dünyasında tanrıların babası olan Odin'in gözleri ve kulakları olduğuna inanılan kuzgunlar tarafından serbest bırakılır. Olga ve Amlet adadan kaçmak için bir gemiyle ayrılırken Amlet gördüğü bir hayalde Olga'nın ikizlere hamile olduğunu ve kahinin dediği gibi içlerinden birini yani kızını hükümdar olarak görür. Fjölnir yaşadığı müddetçe çocuklarının güvende olamayacağından korkan Amlet, Fjölnir'i öldürmek için denize atlayıp geri döner. Amlet köleleri serbest bırakır ve Fjölnir'in adamlarını öldürür. Annesini ve çocuğu Gunnar'ı öldürmek istemese de kendisini korumak için onları da öldürmek zorunda kalır. Amlet'in çocukluğundaki gibi sevdiklerini kaybeden Fjölnir ve Amlet, Hekla yanardağında yani cehennem geçidinde bir düelloya karar verirler. Anlaşmazlıkları çözmek için uygulanan bu düelloya İskandinav Orta Çağı'nda Holmgang deniliyor. Düello sonunda Fjölnir'in başı kesilirken Amlet ise ölümcül bir şekilde yaralanıyor. Ölmek üzereykense Olga'nın kucağında ikiz çocuklarını görüyor. Son sahnede ise Amlet babasının öldürülmesinden bu yana ilk kez gözyaşını döker ve Viking dünyasında cesur savaşçıları at sırtında Valhalla'ya götüren bir Valkyr ile birlikte Valhalla'ya doğru yükselir. Aslında bu Valkyr'ü önceden de görmüştük. Amlet'in kaderinde yazılı olduğu gibi bu da başına gelecekler hakkında bir göndermeydi. Diğer yapmış olduğum film incelemeleri ve detaylar için oynatma listeme göz atmayı unutma.